İlk olarak herkese merhaba. Ayrıca dünyayı gezmek, keşfetmek isteyen herkesin hedeflerine ulaşması dileğiyle videoma başlamak istiyorum. Bu bölümde Norveç'in güneyinde yer alan Kijerak Kayalığı'na tırmanacağız. Bu bölüm sadece Kijerak tırmanışları ilgili videomuz olacak. Çünkü bizim için gerçekten uzun soluklu bir maceraydı. Değerlendirmemizi videonun sonunda yaparız. Şimdi küçük bir hatırlatma ile videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Biz 8 Haziran 2023 tarihinde Ankara'dan Nordkapı hedefleyerek yola çıktık. Dönüşte Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden diğer bir ifadeyle Ankara'nın batısından gidip doğusundan gelmeyi hedeflemiştik. Yaklaşık 15.000 kilometrelik yolu şükürler olsun ki kazasız belasız tamamlayarak 28 Haziran 2023 tarihinde Ankara'ya evimize vardık. Bu gezide çok şey öğrendik, çok şeyi de paylaşıyoruz. Umarım gitmek isteyenlere, hayal kuranlara yardımcı olmasını dileriz. Şimdilik keyifli seyirler diliyorum. Bugün 2 Temmuz Pazar. Hava şimdilik güzel ama önümüzdeki birkaç gün yağışlı ve kapalı olduğu yönünde hava tahmin raporları var. Bu nedenle iki alternatifimizden biz Kijerak'ı öncelikli olarak seçtik. Diğer alternatifimiz de Pulpit Kayalığı'ydı. Hava durumuna göre belki Pulpit Kayası'na tırmanmayı da düşüneceğiz. Artık bunu zaman gösterecek. Stavanger'den biraz yol aldıktan sonra dağlık ve kırsal bir yola girerek buraya ulaşabiliyorsunuz. Bu yol gerçekten keyifli bir yoldu. Malum Stavanger deniz seviyesinde ve oradan 630 metre yüksekliğe kadar tırmanıp Kijerak Otoparkı'na geliyoruz. Hello. Yes, from Turkey. 5,000 kilometers. It's very good. Are you going hiking? Yes. So 300 for parking, Yes. card or cash? Cash. Thank you. No overstay, overnight No, stay. overnight. You'll be back. No, okay. Follow him in yellow. Yes. He's walking down there. Follow him. He'll show you where to park. Thank you. And then enjoy it up there. Thank you. This way, okay? These stairs. Yeah, And okay. follow the red tees. Okay, thank you very much. Thank you. Bye-bye. Yer gösteriyor. I can tell you want me. I can show you how. Karavanımızı park ettikten sonra tırmanış için hazırlıklarımıza başladık. Artık yola çıkmaya hazırız.
Otopark bölgesinin devamı Lissabon Fjordu'nun yerleşim bölgesi var. Yani fjordun en uç noktası. Burası da Norveç'te ünlü bir yol. 27 saç tokasına benzer keskin virajı olan zikzaklı ve tehlikeli bir yol. İniş ve çıkış eğimleri biraz fazla. Bu nedenle karavanla inip tekrar çıkmayı düşünmedik. Buraya küçük arabalarla Stavanger ya da yakındaki diğer yerleşim bölgelerinden feribotla ulaşım sağlanabiliyor. Ama büyük karavan tarzı araçların tekrar yukarı çıkması gerekiyor. Siz de bizim gibi Stavanger'den bir araçla ya da karavanla gelirseniz burada büyük bir otopark var. Motosiklet, karavan ve normal araçlar için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Resmi sitelerinde motosikletler için ücret alınmıyor diye yazmasına rağmen, yani sıfır olarak göstermesine rağmen girişte otoparklar için gördüğümüz kadarıyla 100 Norveç kronu bir fiyat var. Arabalar için ise 2 saate kadar 40 kron, 2 saat üstü 300 Norveç kronu otopark ücreti alınıyor. Eğer Kıjarek'a tırmanmayı hedefliyorsanız kesinlikle 2 saatten fazla süreceği için otoparka ona göre ödemeniz gerekir. Biz 4 gibi buraya geldik. Kapıdaki görevli otopark ücretini kredi kartıyla ya da nakit olarak ödeyebiliyorsunuz. Buraya en kısa ve en kolay yol arabayla Stavanger'den gelmek. Ancak dağ yolu Mayıs ayından Ekim ayı sonuna kadar açık, yani kışın kapalı, bilginize. Otopark alanında tuvalet ve kafeterya da mevcut. Şimdi Lise Fjord 365 resmi internet sitesinden aldığımız bilgileri sizinle de paylaşalım. Bulunduğumuz yüksekliğin hemen altında deniz seviyesindeki Lissabon kasabasına Lauvik, Forsand, Songesand yerleşim bölgelerinden feribotlar var. Ama kapasiteleri limitli olduğu için önceden rezervasyon yaptırmak gerekebilir. Yani normal araçlarla geliyorsanız. Bizim geldiğimiz yol Mayıs ayının ortasından Kasım ayına kadar açık kalıyor. Araç trafiğine takiben kapatılıyor. Yani tek alternatifiniz kışın feribot. Ayrıca Stavanger'den Kıjarek'a ekspres otobüsle de gelebiliyorsunuz. Botla gelirseniz buradan otopark alanına Lissabon'dan otobüs seferleri de var. Geliş ve gidiş 190'ar Norveç kronu. Tarihleri de 19 Mayıs'ta başlayıp 24 Eylül'de bitiyor. Yine siteden aldığımız parkurun eğim haritasını Pulpit Prekestolon kayalarıyla karşılaştırmasını da burada gösteriyorum. Zaten zor yapan farkı anlarsınız. İkisi de zor ama bu Kıjarak biraz daha zor. Bu kayalığa ulaşmak gerçekten zor. Parkur olarak zor kategorisinde değerlendiriliyor. Bunun birkaç tane nedeni var. Öncelikli olarak 640 metreden 1020 metreye kadar tırmanıyorsunuz. Ama bu tırmanışı zor yapan şey tırmanıp tekrar inip tekrar tırmanıp tekrar inip ve nihayette zirveye ulaşmak. Yani devamlı tırmanma yapmıyorsunuz. Bu tür parkurların olması sizi gerçekten biraz yıpratıyor. Tırmanışla ilgili videolarımız var. Onları zaman geldikçe biraz daha detaylı anlatır ve gösteririm. Tırmanış öncesi bazı hususlara dikkat etmekte fayda var. Öncelikli olarak yol boyunca zorlu bir rota olması nedeniyle bir çöp kovası yok. Çöplerinizi gitmeden atmanız veya yanınıza taşımanız isteniyor. Ayrıca tuvalet de olmadığı için tırmanışa başlamadan önce tuvalet ihtiyacının giderilmesi gerekir. Drone uçurulmasına izin verilmiyor ve güvenlik nedeniyle dilek için kaya tepelerinin oluşturulması istenmiyor. Ayrıca burada kesinlikle kamp yapılması uygun değil. Yüksek sesli müzik de pek tasvip edilmiyor.
Kijereka tırmanmak istiyorsanız öncelikli olarak hava şartlarını bilmeniz gerekiyor. Yani aslında biraz da şans. Çünkü hava gerçekten çok çabuk değişebiliyor. Biz giderken, hava güzelken, dönerken biraz yağmura yakalandık diyebilirim. Koydun mu bunu çantaya? Hı hı. Ha? Dur kendini çok yorma. Kijereka geliş gidiş yaklaşık 11 kilometre. Normal bir insan yürüyerek 1 saatte 4-5 kilometre yol alabiliyor. Yani normal düz bir yolda olsa bile 1,5 saatte gidiş, 1,5 saatte geliş yaklaşık 2,5-3 saatte parkuru tamamlayabilirsiniz. Fakat gerçekten zor bir parkur. Bu nedenle en az 5 saatinizi ayırmanızı tavsiye ederiz. You came to my life with bright as heart, like the stars fall from the sky. I grew embraced by heavenly height, and the glorious world and light. Kaymaz bir ayakkabı özellikle çok önemli. Kar ve buzlu havalarda önem daha da artıyor. Bir sırt çantası almanızı tavsiye ederiz. Yol boyunca zaten göreceksiniz. T harfi sizi yönlendiriyor. Sisli havalarda tepede vardığınızda bayağı hissedebilirsiniz. Bunları kaybetmemeniz gerekiyor. Devamlı kırmızı T harflerini takip etmeniz sizi doğru yola götürecektir. Bu zaten başlangıçta size tavsiye ediliyor. Burası çok önemli. Bu tırmanış tamamen sizin inisiyatifinizle gerçekleşiyor. Sizin kendi güvenliği tedbirlerinizi almanız gerekmekte. Yani burada kendi riskinizi kendiniz alıyorsunuz. Dolayısıyla gece saatlerinde, insanların olmadığı yerde ya da arkanızda kimseye haber vermeden yola çıkmamanız önemli. Sağ taraf uçurum, yani fiyordun uçurum tarafı. Dolayısıyla çok yakın yapmamışlardır ama bu zincirleri tutunarak gitmekte fayda var. Bunun için giderken zincirin solundan gitmenizi tavsiye ederiz. 780 metreye çıktık. Yaklaşık yarım saat sürdü. Gördüğünüz karşı tepeler bizi bekliyor. You're the angel from above.
to love. Yol boyunca acele etmeye gerek yok. Enerjinizi mümkün olduğu kadar ekonomik kullanmanızda fayda var. Hatta yanınıza enerji bar, çikolata gibi destekleyici bir şeyler alabilirsiniz. Biz yanımıza sıcak bir bitki çayı alarak termosa koymuştuk. Enerji verecek gıdalar da vardı. Sırt çantasının hafif olmasını tavsiye ederiz. Yani çok fazla bir şey koymanıza gerek yok. Ayrıca küçük bir şemsiye de aldık ama şemsiye almanıza gerek yok. Çünkü inerken de çıkarken de hem rüzgarın etkisi hem de iki elinizi kullanmanız gerektiğinden gerçekten şemsiyeyi kullanamıyorsunuz. Islanmak daha güvenli ve emniyetli. Dolayısıyla şemsiyeyi pek tavsiye etmiyoruz. Ancak yağmurluk tarzı bir kıyafetle giderseniz yağmur ihtimaline karşı korunmuş olursunuz. You came to my life with brightest heart, like the stars fall from the sky. I grew embraced by heavenly height, and the glorious wrong and light. Shining through the darkest storms, in your arms I'm always home. Your eyes for love is another light. Tırmanışımızın ortalarında böyle bir kulübe ile karşılaştık. Bu kulübe acil durumlarda kullanılmak üzere yapılmış. Umarım ihtiyaç olmaz. Tırmanma esnasında gerçekten nefesiniz kesiliyor. Özellikle belli bir yaş grubundan sonra buralara gelmeyi pek tavsiye etmiyoruz. Çocukların ise 12-14 yaş altı burada zorlanacakları kesin. Artı nefes darlığı ya da bunun gibi sıkıntısı olan insanların da bu tür tırmanışları yapmasını pek tavsiye etmem. I've had love for you before, it will be more and more. Now my life is no longer dark, I love you with all my heart. Doğal su kaynakları her yerde. Dolayısıyla çok fazla su almanıza gerek yok. Hatta almasanız da olur diyebilirim. Sular gerçekten harika.
Lissabon'a gitmesek de çok uzaktan tepeden görme şansımız oldu. Gerçekten burada nereye çıktığımızı anladık. İnsanları zaten göremiyoruz da feribotun küçüklüğünü görünce gerçekten arabaşların küçüklüğünü görünce gerçekten çok da yüksekte olduğumuzu bir kez daha anlamış oldum. İnsekte tırmanmaya devam. Yüksek ve zor bir tepeye tırmandıktan sonra rotadaki zirve noktasına ulaşıyorsunuz. 1020 metre. Biz telefondan aldığımız ölçüm 1010 metre. Aslında büyük bir zorluğu aşmış olduk. Bundan sonrası biraz düzlük alanda gidip kayalığa ulaşabiliriz. Mevsim Temmuz olmasına rağmen birçok yerde erimeyen kar var. Hatta yaklaşıkta bu karların daha çok olduğunu görüyorsunuz. Onun için ayakkabı, tekrar söylüyoruz, önemli. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you
Nihayetinde çok yaklaştık. Sağa dönüp kayalıkların arasındaki koridordan devam ettiğiniz zaman Keşarik'a ulaşıyoruz. Buraya varmak gerçekten çok adrenalin yüklü ve tatmin edici bir duygu. Ancak ondan önce kayalığa giden koridora girmeden sağ taraftan devam ederseniz tüm fiyordu görecek bir manzaraya sahip olabiliyormuşsunuz. Biz bunu keşfedemedik. Size tavsiye ederiz. Yok yok şöyle. Tamam şöyle yapacaksın. Ayağın topuğunu ver. Oğlumun ayakkabısının altı çok kaygan olduğu için beraber tutunarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Yaklaşık bir 50 metre ilerledikten sonra kayalığı nihayetinde gördük. Kar ve buz nedeniyle kayma riski var. Bu durum biraz bizi ürküttü. Yani sanki aşağı düşecekmişiz gibi oluyor. Çünkü şu gördüğünüz kayanın altı tam 1000 metre boşluk. Biz de yavaş yavaş ilerliyoruz.
15.49'da başladığımız yolculuğumuzu 18.20'de tamamladık. Biraz zaman geçirdikten sonra yanımızda getirdiğimiz sıcak bitki çayını içmek bize gerçekten moral oldu. Çok keyifli oldu. Ona da ihtiyacımız varmış. Kijarak'tan ayrılışımız 18.40. Karavana varışımız ise 20.30 gibi oldu. Yaklaşık 4,5 saatlik bir süreyle tırmanışımızı, doğa yürüyüşümüzü tamamlamış olduk. Gayet keyifliydi. Genel değerlendirmemiz ise ilk başta belirttiğim gibi gitmek mi zor, dönmek mi zor? Gerçekten ikisi de zordu. Çünkü dönerken bile o zincirleri tutunarak aşağı iniyorsunuz. Hem yağmur etkisi hem de bayağı kayıyor. Ayakkabınız burada size büyük avantaj sağlıyor. Özetlemek gerekirse Kijarak'a yaptığımız tırmanış gerçekten hayatımda yaptığım en müthiş hikayelerimden bir tanesi oldu. Herkese de tavsiye ederim. Yani sağlığı yerinde olan ve buralara kadar gelen insanlara bu duyguyu yaşamaları tavsiye ederim. Ancak gerçekten çok zor bir parkur. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Tabii her türlü tedbiri alıp iyi kıyafetler ve iyi ekipmanlarla bu yolculuğu biraz daha kolay hale getirebilirsiniz. Özetle Kijarak'a iyi ki gitmişim ama bir daha oralara gidersem tekrar çıkmayı biraz düşünürüm. Gelecek bölümde hedef Bergen ve ilk defa Norveç'te bir feribot deneyimi yaşayacağız. Bunu da bir sonraki videomuzda sizinle paylaşmayı planlıyoruz.